Herkese yeniden merhaba kıymetli takipçilerim. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir bayram tatlısı önerim var. Birlikte bülbül yuvası hazırlayacağız. Şekliyle, lezzetiyle aynı hazır alınmış gibi oluyor. Gerçekten çok güzel bir tarif. Orijinal bir tarif. Denemenizi tavsiye ediyorum ve beğeneceğinizi düşünüyorum. Buyurun hemen tarifimize geçelim. Hamurumuz için oda ısısında beklettiğimiz 50 gram tereyağı, 1 yumurta, 2 yemek kaşığı sirke. Ben üzüm sirkesi kullandım. İsterseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı su, 125 ml klasik çay bardağı kullanıyorum ve çeyrek çay bardağı da sıvı yağ ekledim. 2 yemek kaşığı yoğurt ve yarım çay kaşığı da silme tuzumuzu ekleyelim. Malzemelerimizi bir karıştıralım ilk önce. İsterseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz ama tereyağı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi 4,5 su bardağı unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Eğer kalırsa zaten ölçüp ne kadar kaldığını sizlere göstereceğim. İlk önce spatula ile kıvam alıncaya kadar karıştırıyorum. Sonrasında da elimle yoğurmaya devam edeceğim. Tariflerimde kullandığım ölçüleri ve malzeme listesini açıklama bölümüne ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Orta sertlikte bir hamur yoğuracağız. Hamurumuzun kıvamı gerçekten çok önemli. O yüzden unu hep kontrollü olarak ekliyoruz. Biraz da tezgahta devam edeceğim. Daha kıvamlı bir hamur yoğurmak adına. Tezgaha biraz un serpip hamurumu aldım. Ve şimdi burada devam edeceğim. Gördüğünüz gibi bu aşamadan sonra unu serperek eklemeye çalışalım. Noktasal olarak bir noktaya dökmeyelim. Çünkü hamurumuz artık belli bir kıvama geldi. Unu yedirmemiz zorlaşır. Eğer çok yumuşak bir hamur yoğurursak yağ oranı fazla olacağı için çok fazla nişasta yutacaktır. Bu da hamuru açmamızı zorlaştırır. Çünkü nişasta biliyorsunuz hamuru kurutur. Eğer sert bir hamur yoğurursak da yine açmakta zorluk çekeceğiz. O yüzden hamurumuzun kıvamı dediğim gibi çok önemli. Orta sertlikte olmasına özen gösterelim. Daha net anlaşılması için çok kesmemeye çalıştım. Umarım sizleri sıkmam. Evet, kıvamını göstermek istiyorum. Gayet güzel bir hamur oldu. Sertliği de gayet ideal. Şimdi hamurumu toparlayacağım ve sonrasında da bezelere ayıracağım. Evet, bu kadar unum kaldı. Hemen ölçüyorum sizler için. Yarım su bardağı kadar arttı. Yani toplamda 4 su bardağı un kullanmış oldum. Ben 8 bezeye ayırdım hamurumu. Ortalama bu malzemelerden 750 ila 800 gram arasında bir hamur elde edersiniz. Benim hazırlayacağım tepsi de tatlımı hazırlayacağım tepsi 800 gramlık bir tepsi olduğu için bu şekilde idealdi. Evet, gördüğünüz gibi mandalina büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Şimdi bezelerimizi nişastayla fincan tabağı büyüklüğünde açalım. Sonrasında da yaklaşık 1,5-2 saat kadar buzdolabında dinlendireceğiz. Benim çok vaktim olmadığı için ben 45 dakika kadar dinlendirdim. Ama isterseniz bir gün önceden de hazırlayabilirsiniz. Yaklaşık bir 2-3 gün kadar bu hamuru hazırlayıp buzdolabınızda bekletebilirsiniz. Şimdi tepsimize alalım ve aralarına mutlaka bir poşet serelim yapışmaması için.
Yine son olarak da bir poşet geçireceğim. Herhangi bir kuruma olmasın diye, hava alıp da kuruma yapmasın diye. Evet, şimdi benim bezelerim dinlendi. Dediğim gibi 45 dakika kadar dinlendirebildim ben. Çekim yaparken biraz hızlı olmam gerekiyor. İlk başta bolca nişasta serpelim. Sonrasında çok fazla nişasta kullanmayacağız. Ve oklavayla kenarlara doğru inceltiyoruz. İlk başta sadece kenarlara doğru çalışalım. Ortaya çok fazla baskı uygulamayalım. Biraz incelttikten sonra yine biraz daha nişasta serptim ve oklavayı çapraz tutuyorum. Sonra paralel alıp geriye doğru tekrar çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde yufkamızı açmaya devam ediyoruz. Ve biraz açıldıktan sonra ortadan kenarlara doğru hafif hafif baskı uygulayarak, çok basmadan yalnız, yufkamızı inceltmeye devam ediyoruz. İlk başta direkt ortadan çok fazla kuvvet uygulayarak kenarlara doğru iterseniz kenarlarda birikmeler olacaktır. O zaman hem yufkanın kenar kısımları kalın olur, hem de böyle pileli gibi düzensiz bir yufka açmış oluruz. Bakın artık nişasta atmıyorum hiçbir şekilde. Eğer olur da yapışmalar olacak olursa elinizi nişastaya batırıp sadece o kısma şöyle hafif değdirmeniz yeterli olacaktır. Bu arada yufka açarken kullandığımız nişasta da çok önemli. Olabildiğince kuru bir nişasta olması gerekiyor. Bunun için de kağıt paket değil de jelatin paket kullanmanızı tavsiye ediyorum nişastada. Ve aynı zamanda ortamın nem oranı da önemli. O yüzden kapı, pencere ne varsa kapatalım yufkayı açarken. Evet, artık kenarlara doğru, bakın ortadan kenarlara doğru açmaya devam ediyorum. Evet, yufkamız gayet güzel açıldı. Şimdi sizlere hemen yakından da göstereceğim ne kadar güzel açıldığını. Bakın, tül gibi gayet incecik bir yufka oldu. Hemen düzeltip tatlımızı yapmaya geçiyoruz. Şekil vereceğiz. Ben ortalama bir şey söylemek adına şöyle karışladım yufkamı. Kenar kısımlarını alacağım. Bu kenar kısımlarını kesinlikle ziyan etmiyoruz. Onları da küçük bir borcamın içerisine baklava döşer gibi döşüyorum. Arasına da biraz ceviz serpeceğim. En sonunda da onun fotoğrafını da sizlere gösteririm inşallah. Kenar kısımlarını alarak eşit büyüklükte tatlılar elde etmiş olacağız. Şimdi gördüğünüz gibi bir karış bir parmak şeklinde 3 şerite ayıracağım parçaları. Ve ortadan tekrar ikiye ayırdığım zaman 6 adet parça elde etmiş olacağım bir yufkadan. Ve şimdi bunları üst üste yerleştirelim. Düzgün bir şekilde olmasına da özen gösterelim. Gerçekten çok güzel açıldı yufkamız, incecik. Bakın, hemen şöyle bir kez daha göstereyim. Tül gibi oldu. Kesinlikle nişasta yok üzerinde. Kenar kısımları da aynı şekilde, aynı incelikte. Bakın, kesinlikle oralar kalın kalmadı. Hepsini bu şekilde dizdikten sonra şöyle ortaya alalım ve oklavaya dolayacağız.
Burada çok fazla sıkı sarmayalım. Aksi halde yufkalar yapışabilir. Bakın gayet serbest bir şekilde sarıyorum ve büzerek burma şeklini veriyorum. Sonra oklavadan çıkarıp tekrar açtım. Bunu şeklini daha belirgin hale getirip daha kıvrımlı tatlılar elde etmek için yapıyoruz. 250 gram kadar da bu şekilde ince çekilmiş ceviz kullandım ben. Sizler isterseniz fındık, fıstık, hatta Hindistan cevizi de kullanabilirsiniz. O da çok lezzetli oluyor. Şimdi daha ince bir oklava ile tek tek saracağız. İsterseniz daha ince bir oklava da kullanabilirsiniz. Böylelikle daha küçük tatlılar elde edersiniz. Evet, yeteri kadar ceviz ekleyelim. Ve çok fazla sıkıştırmadan yine dikkatlice sarıyoruz. Ve görüyorsunuz gayet güzel bir şekli oldu. Biraz sonra tamamen şeklini vermiş olacağız hepsini hazırladıktan sonra. Aslında bu tatlıyı yufkayı ikiye bölüp iç harcını koyarak direkt iki defada da hazırlayabilirsiniz ama o şekilde kıvrımları çok belirgin ve ebatları aynı olan porsiyonlar hazırlayamıyorsunuz. Böyle çok güzel sunumu oluyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. Sizler de deneyin. Beğeneceğinizi düşünüyorum gerçekten. Yakından da görmenizi isterim. Ne kadar düzgün kıvrımları var görüyorsunuz. Şimdi tepsimize alalım. Ben 30'a 40 santim ebatlarında bir tepsi kullandım. Gördüğünüz gibi uçlarını birleştirip tepsimize yerleştiriyoruz. Çok fazla sıkı yerleştirmeyelim, şekli bozulmasın. Hamur yoğururken de söylemiştim. Benim kullandığım tepsi 800 gramlık bir tepsi. Hazırladığımız hamur tam bu tepsiye göre denk gelecek. Bu şekilde hazırlamaya devam ediyoruz. İlkinde ben de bir anda aceleyle hiç dikkat etmeden hazırlamışım. Yufkanın dürdüğümüzdeki o uç kısımlarını iç tarafına denk getirelim. Dışa gelirse kenarları bu şekilde olacaktır. Daha pürüzsüz, daha düzgün tatlılar hazırlamak için o kısmı içe denk getirelim lütfen. Evet, ben bir tepsi baklavamı hazırladım. Şimdi üzerine yağımızı dökeceğiz. 200 gram tereyağını erittim ve köpüğünü de aldım. Sıcak tereyağının içerisine 1 su bardağından 2 parmak eksik sıvı yağımızı alalım ve karıştıralım. Sıvı yağ tatlımıza parlaklık verecektir. İsterseniz sadece tereyağı veya sadece sıvı yağ da kullanabilirsiniz tabii. Kıvrımlı bir tatlı olduğu için ben ilk önce fırçayla sürdüm yağı, aralarına girsin, güzelce işlesin diye. Sonrasında da bu şekilde üzerine döktüm. Biliyorsunuz kenarlarından ayırdığım parçaları da küçük bir borcama yerleştirmiştim. Yağın çok az bir kısmını da onun üzerine dökmek için ayırdım. Ve orta kısımlarına bu şekilde fındık yerleştirdim. İsterseniz hiçbir şey koymadan sade olarak hazırlayabilirsiniz veya ceviz parçalarıyla da yine yarım ya da çeyrek ceviz parçalarıyla da bu şekilde süsleyebilirsiniz. Şimdi 170 derecede ısıttığımız fırında kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Lütfen altını kontrol edelim, iyice kızarmış olsun. Sonrasında hamur olur yoksa. Biz de bu arada şerbetimizi hazırlayalım. 4 su bardağı şekerin üzerine 4,5 su bardağı suyu ekledim ve şöyle biraz karıştırdım. Kaynadıktan sonra ocağı orta ateşte ayarlayacağım ve 15-20 dakika kadar kıvam alıncaya kadar kaynamaya devam edecek. Kaynadıktan sonra içerisine bir dilim de limon attım ben. Şerbetimiz hazır. Sizlere kıvamını yakından da göstermek istiyorum. Bunun için renkli bir tabak kullandım. Damlalar net görünsün diye. Son damlalar bu şekilde yavaş akmaya başladığında şerbetimiz artık olmuştur. Bu aşamadan sonra eğer kaynatırsak sonra da şekerlenme yapar. Dikkat edelim. Tatlımız pişti. Görüyorsunuz gayet güzel kızardılar. Şimdi sıcak tatlıya sıcak olan şerbetimizi döküyoruz. Ve harika bir görsel şölen diyorum. Gerçekten muhteşem görünüyor. Kesinlikle yumuşama olmaz, hamur olmaz.
Çıtır çıtır bir tatlı tam kıvamında oluyor. Mutlaka tavsiye ediyorum denemenizi. Hazırladığımız şerbetin tamamını çekecektir. Hepsini dökeceğim ben de. 1,5-2 saat kadar en az mutlaka dinlendirelim. Şerbetini güzelce çeksin ve dinlensin. Tatlımız şerbetini çekti. Gayet güzel görünüyor. Kenarlarından artan kısımlarla da bu şekilde bir baklava döşedim küçük borcama. Ve şimdi sizlere kıvamını yakından göstermek istiyorum. Çıtır çıtır, gerçekten harika bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hatta öyle ki hazır aldıklarınızdan daha lezzetli diyebilirim. Şöyle yakından sizlere altını da göstermek istiyorum. Çünkü altının kızarmış olması çok önemli dedim, biliyorsunuz. Yoksa hamur olur tatlınız. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.